Neden? Bu soruyu en son ne zaman sordunuz? Ben bu filmi izlemeye başlamadan hemen önce sormuştum mesela kendime. Neden? Dünyada bu kadar önemli şeyler varken ben başka bir şey yapmak yerine neden film izliyorum? Neden başka bir filmi değil de bu filmi izliyorum? Ve neden bu filmin adını Matrix gibi böyle çok kolay hatırlanan tek bir kelimeye koymak yerine kocaman bir cümle yazmışlar? Her şey, her yerde, aynı anda. Belki de Hollywood gibi bir stüdyo sistemi yerine bağımsız sinemacıların bu filmi yapmış olmasından kim bilir? The universe is so much bigger. İşte bu küçük farklılık ve oldukça mütevazı sayılabilecek bütçesi dışında pek çok açıdan Matrix ile kıyaslanıyor bu film. Tabii Wachowski'lerin yerine bu kez yönetmen koltuğunda kendilerine ilk isimleri aynı olduğu için Daniels diyen ama yine de 2 kişi oturuyor. Matrix'teki gibi havalı kung fu sahneleri de yine yüzeysel izleyiciyi oyalamak için birebir. Görünenin ardındaysa elbette görünmeyen, böyle Matrix gibi bir şey var. Hatta bu filmde başka şeyler. Multiverse. Birden çok evrende geçiyor bu film. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. Yine de onu hemen böyle bilim kurgu türünün Multiverse alt kategorisinde son yıllarda popülerleşmeye başlayan Spider-Man ya da Doctor Strange gibi filmlerden ayrı tutmak lazım. Bugüne kadar izlediğim en yenilikçi hikaye anlatım biçimlerini denemiş bu insanlar. Üstelik oldukça etkileyici görsel efektlerini neredeyse amatör diyebileceğimiz 5 kişinin sadece YouTube'daki videolara, tutorial'lara bakıp daha sonra da After Effects kullanarak yaptığına inanabilmek çok zor. Ama işte öyle ya da böyle kamera arkasındaki bu amatör ve bağımsız ruhlardan mıdır? Onların yeni bir şeyler yapma çabalarından mı? Yoksa 2000'lerin sonrasında özellikle genç kuşağın giderek artan bir şekilde hayat karşısında kapıldığı umutsuzluk dolu depresif duygulardan mıdır bilemiyorum. Bu film çok büyük bir kitle tarafından beğeniyle karşılandı, benimsendi. Tam bir hype yarattı. Sadece 2022'nin değil, 2000'lerin en iyi filmi diyenler de var. Hayatımda izlediğim en iyi film diyenler de. Nasıl? Yeterince gaza geldik mi? Durun, hemen ayrılmayın. Böyle harıl harıl anlattığım için ben de tümüyle onlarla aynı fikirdeyim sanmayın. Ben sadece içinde gördüğüm bazı farklı ve önemli incelikleri sizlerle paylaşacağım. Filmi izleyip izlememe tercihinizden bağımsız olarak sadece bu videoyu izleyerek bile bir değer elde etmenize çabalayacağım. Elbette spoiler kaygısı taşıyanlar hemen şimdi ayrılıp tabii bu videoyu daha sonra izlemeyi hatırlatacak böyle aşağıdaki bir takım butonlara bastıktan sonra filmi izlemeyi tercih edebilirler. Eğer öyle bir şey yapacaksanız izleyeceğiniz platformlarda hem o coğrafi engelleri kaldırıp daha rahat erişmek hem de güvenli bir bağlantı kurmak için videonun sponsoru NordVPN'i kullanabilirsiniz. Çünkü internette bilinçli bir kullanıcı olmak, güvenlik ve mahremiyet gibi konularda tedbir almak gerekiyor. Bunun için NordVPN'in tehdit koruması özelliğini aktif hale getirerek internette kötü amaçlı yazılım yüklü dosyaları belirleyip engelleyebilirsiniz. İyi bir VPN hizmeti internete ulaşırken size güvenli, şifreli bir tünel sağlar. Başkaları bu tünelin içini göremez, çevrim içi verilerinizi alamaz veya gerçek IP adresinizi ve konumunuzu bulamaz. Halka açık bir yerde Wi-Fi'ye bağlandığınızda içiniz rahat olsun istiyorsanız NordVPN'in 60 ülkedeki 5200'den fazla sunucusundan herhangi birini seçerek tek bir tıklamayla dünyanın başka bir yerinden internete erişebilirsiniz. Binlerce sunucu internet bağlantınızın çok daha hızlı olmasını sağlar. Web sitelerine erişirken, dosya indirirken, video izlerken hızlı bir bağlantıyla sınırsız bant genişliğinin keyfini çıkarabilirsiniz. İnternette iz bırakmadan surf yapabilmek için bu kanalın izleyicilerine özel olarak hemen şimdi NordVPN/Barış Özcan adresinden 30 günlük ücretsiz deneme yapabileceğiniz gibi 2 yıllık planı seçerseniz hem ekstra bir ay hem de büyük bir indirim fırsatını yakalayabilirsiniz. Şimdi filmin özetiyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Çinli bir ailenin hikayesi bu.
Evlerinin altındaki çamaşırhaneyi işleterek geçimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Daha filmin açılış sahnesinde karmakarışık bir odayı görüyoruz. Bu odada gerçekten de her şey her yerde. Masanın üstü fişlerle dolu. Üstünde ve arkasındaysa simit benzeri halkalar. Arka planda oraya buraya sokuşturulmuş kıyafet çuvalları ve hatta bazılarının üstünde işte böyle oynar gözler. Ya sen de ne gereksiz şeylere dikkat ediyorsun demeyin çünkü bu film bunlar hakkında. Yani böyle oynar gözler ve bir de simitler. Masada oturan kişi Michelle Yeoh'nun canlandırdığı ana karakterimiz Evelyn. Hepimizin olduğu gibi onun da sorunları var. Kızı ve eşiyle yaşadığı ailevi problemlerine bir de Çin'den onları ziyarete gelen ve bugüne kadar verdiği hemen hemen hiçbir kararı onaylamayan babası ekleniyor. Zaten öyle pek de karlı olmayan çamaşırhanesi bir de vergi dairesi tarafından denetlenmeye başlanıyor. Bu film aynı zamanda vergiler hakkında. Daha doğrusu vergiler ve ölüm hakkında demek daha doğru olur çünkü Benjamin Franklin'in de dediği gibi bu dünyada kesin olan iki şey var. Ölüm ve vergiler. Zaten filmdeki olağan hayatın akışı vergi dairesinin asansöründe birdenbire kesilip değişiyor. Tam olarak şu anda. Eşi Waymond beklenmedik bir şekilde bel çantasından bir şemsiye çıkartıp asansördeki kameranın önüne doğru tutuyor. Gördünüz mü? Simitler. Söylemiştim. Eşinin bedenini onun Alphaverse adındaki başka bir evrenden kişiliği ele geçiriyor. Daha sonra bazı kişilerin verse jump denilen bu evrenler arası geçişi yapabildiklerini öğreniyoruz filmde. Exactly. It's called verse jumping. I need you to learn how to do it right now. Sonsuz sayıda evren var. Bir kişinin yaptığı seçimler zaman çizgisinde yeni bir yol yaratıyor ve bu şekilde çoklu evrenler oluşuyor. Bu bakımdan Loki dizisinde tarif edilen Marvel çoklu evrenlerine de benziyor diyebiliriz. Kulağa takılan bir cihaz ve normalde o anda yapılmayacak tamamen rastgele tesadüfi bir şeyin yapılmasıyla evrenler arasında bilinç transferi gerçekleştirilebiliyor. Örneğin Evelyn, eşi Waymond'ın evlilik teklifini kabul etmeyip Çin'de kalma kararını verdiği bir evrende kung fu çalışıp uluslararası bir film yıldızına dönüşüyor. Bir dakika. Zaten bu Michelle Yeoh'nun ta kendisi değil mi? Bakın hatta gerçek dünyadaki gerçek film galalarından görüntüler bile var. O halde bizim gerçekliğimizde bu filmin çoklu evrenlerinden sadece biri. Bir kez bunların arasında sıçramaya başlayınca diğerinde kazandığınız yetenekleri kullanabilir hale geliyorsunuz. Peki bir değil, iki değil. Bütün bu evrenlerdeki tüm gerçeklikleri aynı anda görmeye başlarsak ne olur? Her yerdeki her şeyi aynı anda deneyimleyen bir kişi. Filmde bu kişi Evelyn'in kızı Joy. Joy? Why do you look so stupid? Bu müthiş bir güç. Hani bilge insanlar için böyle görmüş geçirmiş filan deriz ya. Bu kız her şeyi görmüş, her şeyi geçirmiş. Everything. Fakat bu müthiş deneyim ve bilgi onu bilge haline getirmek yerine tam bir karamsara dönüştürmüş. Nothing matters. Bakmayın böyle beyazlar giydiğine, etrafında takipçileri olduğuna. O hayatın anlamını kaybetmiş. If nothing matters, then all the pain and guilt you feel for making nothing of your life goes away. Çektiği acıyı sona erdirebilmek için de her şeyi bir simidin içine koymuş ve bir çeşit kara delik yaratmış. Bagel! İşte tam o anda hatırlıyoruz ki filmin her yerinde bu simitlerden var. En başından en sonuna kadar hayattaki anlamı içine çekip yok eden, yaşama hevesinizi emen halkalar bunlar. Hikayemizin odağındaki bu ailenin işinin içinde bile bu halkalardan var. Neden sorusu geliyor aklımıza yeniden. Neden bu işi yapıyorum? Neden bu çerçöple uğraşıyorum? Neden burada doğdum? Neden burada yaşıyorum? Uluslararası bir film yıldızı olamaz mıydım? Elbette olabilirdim. Ama bu neden sorusunu sorduğumuzda aklımıza çoğunlukla hep daha iyi olasılıklar geliyor değil mi?
Kimse insanların parmaklarının sosis gibi evrimleştiği absürt bir gerçekliği hayal etmez. Yani bu filmin yönetmenleri dışındaki kimse diyelim. Olasılıklar sonsuzdu ya. Hazır web teleskobu gözlemleyebildiğimiz evrenin büyüklüğü hakkında bizi bir kez daha dumura uğratmışken daha da ileri gidelim şimdi, ne dersiniz? Neden 13.8 milyar yıl içerisinde tam bu zamanda ve böyle bir dünyada insan olarak var oldum? Başka bir şey olamaz mıydım? Mesela ya hiçbir canlının yaşamadığı alternatif bir evrende taş olsaydım? Hayatın oluşması için şartların pek de elverişli olmadığı evrenlerden birinde, filmin hiperaktif kurgusunun birdenbire kesilip tamamen sessiz, tamamen hareketsiz bir sekansa geçtiği işte bu gibi anlar onu yenilikçi yapan kısımlar. Anne ve kızın sadece bir taş olarak ama insan bilinciyle sessizce tartıştıkları bu yerde konumuz insanların aptallıkları. Hepimiz küçük aptal insanlarız. Bizi biz yapan bu. Tarih boyunca dünyanın evrenin merkezinde olduğundan emindik. Sırf aksini iddia ettiler diye insanlara işkence edip öldürdük. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü keşfedene kadar tabii. O da milyarlarca güneşten yalnızca biri. Şu halimize bak. Bütün bunların daha birçok evren içinden yalnızca bir tanesinde gerçekleştiğini anlamakla uğraşıyoruz. Her yeni keşif bize şunu hatırlatıyor. Hepimiz küçük ve aptalız. Gördüğü her şey, yaşadığı her yer onda bilgiyi arttırırken anlamı yok etmiş. Her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan bir nihilist haline getirmiş. İşte bunları düşünen taş, filmdeki Çinli ailenin genç kızıydı. Ama o öyle hisseden milyonlarca genç insandan yalnızca biri. Z jenerasyonu. İnternet nesli. Teknoloji bizi de birer multiverse gezgini yapmadı mı? Bir düşünsenize. Gözlerinizin önünden kaydırarak akıttığımız o ekranlarla biz de verse jump'lar yapıp durmuyor muyuz? Bir fotoğrafla bizimkinden daha güzel bir yaşamı, bir videoyla bizimkinden daha çekici bir dünyayı seyrediyoruz. Her şeyi, her yerde ve aynı anda deneyimliyoruz. Bunun iki sonucu olabilir. Yaptığımız şey her ne olursa olsun ondan keyif alabiliriz. Neşe, mutluluk. Bu filmdeki Çinli kızın Amerika'da kullandığı ismi gibi Joy. Evet, onun ismi bu anlama geliyor. Fakat aynı kelimenin Çince'deki karşılığı bambaşka. Felaket demek. İşte bu da her şeyi, her yerde ve aynı anda deneyimlemenin ikinci sonucu. Hiçbir şeye odaklanamayan, anı yaşayamayan hiperaktif bireyler. Kısacık hayatında her şeyi gördüğünü zannettiği için egosu şişen, bilgiyi bilgelikle karıştıran insancıklar. Bu insanlara mutluluk değil felaket getirir. Sahip olduklarının kıymetini bilemediği için felakete sürüklenen, uçurumdan yuvarlanıyormuş gibi hisseden insanlara dönüştürür bizi. Filmde her şeyi görüp geçiren kızın dramı bu. Benim görmediğim bir şeyi görürsün de beni başka bir yol olduğuna ikna edersin diye umuyordum, diyor annesine. Her şeyi içine doldurduğu o simidi bu yüzden inşa ettiğini söylüyor. Kendini yok etmek için. Because you see, when you really put everything on a bagel, it becomes this. The truth. Tabii buradaki metaforun bir bagel, yani Amerika'daki simit olarak seçilmesi ilginç ama öylesine bir seçim değil bu. Tüm evrenin şeklinin böyle olabileceğini iddia eden fizik teorileri var. Sonsuz bir evrende, sonsuz olasılıklar içinde var olmanın verdiği acıyı temsil ediyor bu simit. Varoluşsal krizi. Kız bunları yaşarken annesinin yaşadığı farkındalık değişimini görebiliyoruz onun gözlerinden. Gözler de tıpkı simitler gibidir değil mi? Bir halkanın içindeki delikler. Kızın yarattığı simitte siyahın içinde bir boşluk var. Bu sembol adeta içimdeki boşluğu hiçbir şey dolduramaz der gibi. Oysa filmin en başından beri orada burada gördüğümüz gözler bunun tam tersi. Beyaz bir yuvarlağın içinde siyah noktalar. Bu sembolde adeta
kızın düşüncelerinin karşı söylemi gibi. Evet, hepimiz küçük, aptal insanlarız. Evet, içimiz boş belki ama onu doldurabilmek bizim elimizde. Gözler ruhun aynasıdır derler. İşte bu küçücük semboller film boyunca dokunduğu, takıldığı her şeye can veriyor, canlılık kazandırıyor. En baştaki kıyafet çuvallarına, onların yıkandığı çamaşır makinelerine, sopalara ve hatta taşlara adeta bir ruh üflüyor. Matrix'teki Ajan Smith yerine bu filmde Smith'in kendisi kötülüğü, karanlığı, yokluğu, hiçliği temsil ediyor. Ve onunla mücadele eden Neo yerine ailenin annesi, seçilmiş kişi olarak bir mücadele veriyor. Oysa benim favori karakterim başından beri çekinik, içine kapanık ve hatta her şeyi alttan aldığı için bazıları için biraz da pısırık diye yorumlayabileceğimiz bir baba karakteri. Umutsuz kızıyla savaşçı karısının mücadelesinde o orta bir yolu benimsemiş. Kutuplaşmış bir dünyada birbiriyle neden itişip kakıştığını bile unutan biz insanları çok güzel bir şekilde teşhis ediyor. I know you're all fighting because you're scared and confused. Korktuğunuz ve kafanız karıştığı için dövüştüğünüzü biliyorum. I'm confused too. Hepimizin kafası karışık. Her yeni keşif, her yeni gelişme biraz daha karıştırıyor. Joy gibi gençleri umutsuzluğa, Evelyn gibi ebeveynleri sertliğe, diktaya yönlendiriyor. Ama bir de Waymond gibi insanlar var. Barışçıl. Olaylara hep iyi yönden bakmayı tercih eden, bardağın dolu tarafını görmeyi seçen insanlar. Bakın bu aptallık ya da saflık falan değil. 我总是看到事情好的一面，那不是因为我天真，而是必要和需要。 Şimdiki gençler ya da kendini genç hissedenler, teknoloji ve internet sayesinde eskisinden çok daha fazla veriye, çok daha hızlı erişiyoruz. Daha 20'li yaşlarımıza gelmeden her yeri gördüğümüzü, her şeyi bildiğimizi zannediyoruz. Ama bilmiyoruz. Bilmiyorum. Tek bildiğim nazik olmamız gerektiği. I don't know. The only thing I do know is that we have to be kind. Evet, neler olduğunu bilmediğimiz zamanlardayız. Eskiden de öyleydi, gelecekte de öyle olmaya devam edecek. İşte böyle zamanlarda her şey, her yerde, aynı anda çok önemli bazı soruları hatırlatmaya çalışıyor bize. Hayatın anlamı ne? Ya da bir anlamı var mı gibi varoluşsal soruları. Bu sorulara kesin yanıtlar vermek yerine de yeni sorularla karşılık veriyor. Eğer hiçbir şeyin önemi yoksa neden kendi anlamımızı yaratmıyoruz? Nezaketle, sevgi, saygı ve şefkatle. Neden? Diye başlamıştık bugün. O zaman şöyle bitirelim. Neden olmasın?